Merhaba, bugün insan ilişkilerinin sınırlarını zorlayan o müthiş bilim kurgu gerilim romanı Empati'yi mercek altına alıyoruz. Gelin bu kitabın temelindeki o akıl almaz fikirleri birlikte deşifre edelim. Roman daha en başında ortaya tüyler ürpertici bir soru atıyor. Ya duygularımız sadece hissettiğimiz bir şey olmakla kalmayıp etrafımızdaki dünyayı değiştirebilen gerçek bir güce dönüşseydi? Bir his bir silaha çevrilebilir miydi? Şöyle bir sahne hayal edin. Times Meydanı, yılbaşı gecesi, ortalık ana baba günü ve canlı yayında bir tarikat liderinin peşine takılmış on binlerce insan bir felakete doğru saniye sayıyor. Ama sonra bir anda akıl almaz bir şey yaşanıyor. Bütün o kalabalığın üzerine inanılmaz bir huzur dalgası çöküyor ve o korkunç facia kıl payı engelleniyor. Peki ama nasıl oldu bu? İşte şimdi bu gizemin derinliklerine iniyoruz. Times Meydanı'nda yaşanan o mucizeyi anlamak için önce bu hikayenin kalbindeki o çok özel karakterleri tanımamız lazım. Roman bize öyle karakterler sunuyor ki dünyayı bizden çok farklı deneyimliyorlar. Onlar için duygular soyut bir şey değil adeta. Dokunulabilir, hissedilebilir bir gerçeklik. Mesela kahramanlarımızdan Elijah, o duyguları renk olarak görüyor. Onun için korku böyle çığlık atan kıpkırmızı bir sarı. Bir de kemancı Winter var. O da neşeyi adeta gökyüzüne kanatlanan bir melodi olarak duyuyor. İnanılmaz değil mi? Ve işin en ilginç yanı ne biliyor musunuz? Bu kurgusal süper güç aslında sinestezi adında gerçek bir nörolojik duruma dayanıyor. Yani yazar bilim kurguyu alıp ayağını bilimsel bir gerçeğe sağlamca basmış. Peki, roman bu akıl almaz gücü bilimsel olarak nasıl açıklıyor? Gelin şimdi hikayenin temelini oluşturan o büyüleyici sözde bilime bir bakalım. Kitaba göre olay 4 adımda gerçekleşiyor. Birincisi, beynimiz sürekli bir elektromanyetik alan yayıyor. Bu alan, o anki bütün düşünce ve duygularımızın bir tür desenini taşıyor. İşte yetenekli kişiler bu duygusal desenleri adeta bir radyo sinyali gibi okuyabiliyor. Ve işin en çılgın kısmı, eğer yeterince büyük bir kalabalık bir araya gelirse, bu alan devasa bir geri besleme döngüsü yaratıyor ve tek bir duyguyu herkese bulaştırabiliyor. Yazarın bu fikri bu kadar inandırıcı kılmasının sebebi de işte bu, gerçek bilimden beslenmesi. Nikola Tesla'nın o meşhur enerji aktarımı çalışmalarından tutun da beyin dalgalarının elektromanyetik doğasına kadar pek çok gerçek konsepti hikayeyi o kadar zekice yerleştirmiş ki, Tabii bu kadar güçlü bir yetenek olunca birilerinin dikkatinden kaçması mümkün mü? Elbette değil. Çok geçmeden iki farklı grup bu gücü kendi karanlık amaçları için bir silaha dönüştürmeye çalışıyor. Tehditlerden ilki, kökleri gerçek, hatta gizliliği kaldırılmış projelere dayanan karanlık bir hükümet komplosu. Hikayedeki organizasyon dediğimiz yapı aslında geçmişte yapılan o zihin kontrol deneylerinin günümüzdeki korkunç bir yansıması. Diğer tarafta ise Valentinus adında karizmatik bir tarikat lideri var. Ama bu adam tam bir manipülasyon ustası ve planı da dehşet verici. Times Meydanı'nı dev bir toplu intihar sahnesine çevirmek. planı ise gerçekten şeytani. Farmakoloji ve teknolojiyi birleştiriyor. 50 bin müridini özel bir uyuşturucu kokteyliyle tamamen etkiyi açık hale getiriyor ve sonra tek bir duygusal sinyalle hepsini tetiklemeyi planlıyor. İşte bu nokta bizi en baştaki gizeme geri getiriyor. Silah haline getirilmiş bir duyguya karşı nasıl savaşırsınız ki? Romanın cevabı çok net. Ondan daha güçlü bir duyguyla. Düşünün, bir tarafta ilaçlarla zihinleri bulandırılmış, ortak bir felaketin kıyısındaki tam 50 bin insan. Diğer tarafta ise ne var? Bu 50 bin kişiye korku ve umutsuzluk sinyali pompalamak için ele geçirilmiş tam 500 baz istasyonu. Ve işte o kilit an, kahramanlarımız düşmanın silahını ona karşı kullanabileceklerini anlıyorlar. Aynı ağ, yani o baz istasyonlarını kullanarak bu kez korku değil, tam tersi, barış ve birlik dolu bir karşı yayın yatıyorlar. Kendi pozitif geri besleme döngülerini yaratıyorlar. Ve roman bizi filozof Arthur Schopenhauer'ın bu kışkırtıcı düşüncesiyle baş başa bırakıyor. İnsan istediğini yapabilir ama ne isteyeceğini isteyemez. Bu cümle aslında tüm hikayenin altını çiziyor, değil mi? Gerçekten kararlarımızda özgür müyüz, yoksa empati gibi çok daha derin, görünmez güçler mi asıl ipleri elinde tutuyor?